çok güzel bir mekan. Teşekkür ederim. Çok hoş. Az önce sizin kayıtlarınızı da izledik. Burada YouTube kanalı için videolar çekiyorsunuz değil mi? Hem YouTube kanalı için videolar çekiyoruz hem işte 2 yıl önceki albüm kayıtlarını burada yaptık. Albüm kayıtları da burada tamamen. Evet, Wow. recording de burada. Bir Müthiş. de canlı provalarımızı da burada yapıyoruz. Burası böyle müziğin üretildiği, provaların yapıldığı. Yeni bir zamanda mı açtınız burayı yoksa hani uzun bir süredir mi var? Yani açılmış bir şey de yok aslında. Biz kendi ekiplerim yani ne diyeyim kendi ev mutfağımız bu bizim. Yabancı kimse girmedi şu ana kadar da öyle bir de hani ticari bir amacımız da yok. Sadece kendi albümlerim, Emre'nin kendi albümleri, Emre'nin kendi grubu Kes ve benim de içinde olduğum bir Oceans of Noise diye bir grubumuz var. Evet, İngilizce sözlerin duymuştum. olduğu müzik yaptığımız. Bir de o grup. Davulun üstünde de var zaten. Sadece bize ait bir yer yani. Ama müzik üretimleriniz artık buradan çıkıyor Hepsi tamamen buradan, değil mi? evet. Süper. Ya az önce o bahçede performansını dinledim. Yani ben hani bir sürü öğrencim geliyor ve mutlaka bütün kız öğrencilerimin hepsi bahçede söylemek ister. Ama hani ben eminim ki daha bir 50 sene daha bu bahçedeyi sizin gibi okuyan çıkmayacak. Ay çok teşekkür ederim. Ya bu konuda çok iddialıyım yani hakikaten. Hani şurada biraz önce bir canlı performansla bu kadar albüm sound'ı nasıl söylüyorsunuz? Ay, teşekkür ediyorum. Bu bir soru olsun bence. Soru olsun. Evet. Ya şimdi sen de okullusun ve hocasın yani bunu biliyorsun. Teknik çok önemli bir bilgi ve onu hayatın sonuna kadar cebinde taşıdın mı sesin deformasyonu ile ilgili aslında birçok şeyi çözmüş oluyorsun. Çünkü dikkatliysen ve iyi yaşıyorsan sesin dejenerasyonu ya da yaşlanması aslında söz konusu değil bir şekilde bana göre. Ama yıllar önce söylediği bir şarkıyı artık aynı ton söyleyemeyen çok insan var. Kesinlikle. Bu da bence biraz teknik bilgisizlikten kaynaklanıyor. İşte kötü yaşam koşulları, sigara olabilir, alkol olabilir, teknik bilmemek olabilir. Bütün bunlara bir şekilde ben bunları elimine ettim hayatımda. Ve gerçekten kendi kendime tabii ki nasıl diyeyim sana şan eğitiminde belli bir teknik alıyorsun ama şu an kullandığım rock ve pop söylerken onların bazı noktaları tabii ki devreye giriyor ama belting, göğüs ve kafa sesi denilen şeyi bir araya harmanlayıp kendimce bir şey keşfettim ben. Aslında onu kullanıyorum. Ama tabii temelinde doğru yerde tınlatabiliyorsan sesi, ondan sonrası artık senin şeyine kalmış, yani Evet. yorumuna kalmış diyeyim. Şimdi prova sırasında dominör üzerinden okuyordunuz parçaları. Şöyle bir kendiniz bir denediniz, pozisyonlara baktınız, sizde nereler var falan. Ben o sırada dedim ki acaba do değil bir yarım ton aşağıda mı okudu falan derken siz bir girdiniz parçaya. Öyle bir vücut dili kullanıyorsunuz ki parçayı söylerken. Yani o bir saniye önce prova sırasında böyle acaba bu ses çok mu tiz dediğiniz şeyin bu kadar yerine oturması çok gerçekten o vücut dilinizle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü inanılmaz vücudunuzu kullanıyorsunuz şarkı söylerken. Bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Hani ben sürekli izleyen bir kişi olduğum mi? için Ya çok farkında değilim. eliniz, vücudunuz, hareketleriniz bir anda değişiyor. O çok Ya konsantreye girdiğiniz anda başka bir şeye dönüşüyor vücudunuz. yani aslında biraz böyle müzik senin içinden geçip bir tarafa gidiyorsa ya da oradan geçip dışarıya çıkıyorsa orada bir eminim herkes de oluyordur ama yani bunun tanımını hiç daha önce yapmamıştım. Kimse de böyle bir şey söylememişti ama şimdi sen söyleyince düşündüm aslında doğru tabii. Yani performans yapmaya başladığında her şey çok değişiyor. O bir tavır, o bir hal bence. Onunla birlikte elin, kalın, gözün, her şeyin değişiyor yani. Ben merak ediyorum mesela hani şimdi acaba böyle hani okul yıllarında daha 15-16 yaşlarındayken de benzer bir enerji mi vardı? Yani şarkıya girdiğiniz zaman aynı ruha sahip miydiniz? Yani bu ruh o ruh mu? Yok bence gelişiyor. Kesinlikle hiç alakası yok. Hatta ben konservatuvara girdiğimde sağlam, güzel, tatlı bir sesim vardı. Range'im çok böyle dev değildi. Hani okula giren çok öğrenciler vardır. Ben biliyorum benim zamanımda. 3,5-4 oktav gelir ve müthiş bir malzemedir. Ben öyle okula girenlerden değildim. Nasıldınız? Yani yani öyle bir büyük geniş bir oktavım yoktu. Ben onu hatırlıyorum. Ses rengi
enteresan, hani o tamamen tanrı vergisi bir şey. Onu değiştiremezsin. İstediğin kadar çalış. Değiştirmeyin Bir rengin zaten. varsa vardır. Ona ekliyorsun, ona teknik ekliyorsun, ona bilgi ekliyorsun, ona deneyim ekliyorsun. Ama cidden diyaframımı nasıl kullandığımı tabii ki bilmiyordum. Böyle de büyük bir sesim yoktu. Zamanla ben çalışarak elde ettim bunu. Tamamen kendi gelişiminizle alakalı. Evet, evet. Bir de tabii ilk albümlerle şimdikini karşılaştırıyorum mesela. Orada birçok şeyi dinleyemiyorum. O kadar çok... Neden? Hala Ya- o şarkıları dinleyenler o kadar Var. çok ki yani. Tabii de ben O dinleyemiyorum. ilk albüm, ah o bambaşkaydı falan diyen de vardır yani böyle. Var ama ben kendimi çok eleştiren biriyim. Eleştirirken kendimi çok yıkıyordum. Yıkmadan eleştirmeyi öğrendim. Hani motivasyonumu öldürmeden. Ama mesela şimdi dinliyorum, yani o şarkıları şimdi öyle söylemem. Çünkü ilk başta şey iddiası var. Ben buradayım, wow, görün beni acayip şarkıcıyım falan. Orada böyle bir force etme, itme, bir de kendi gırtlağını, kendini tanıyamayan, daha tecrübesi olmayan bir sese sahip. Çünkü kimlik oluşturmak öyle kolay bir şey değil. Bence yıllarla ilgili bir şey. İstediğin kadar zeki ol, istediğin kadar tekniğin olsun falan ama onlar çok yavaş yavaş geliyor. Eğitim süreçlerinin bunda etkisi var mı? Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Siz opera eğitimiyle başladınız değil mi? Hani sesi sürekli kuvvetli vermek övülür. Harika. Daha güçlü, daha pozisyonda. Bu bir süre sonra acaba hani pop müziğe başladığınızda bu geçiş anlamında soruyorum aslında. O kadar opera eğitiminden sonra pop müziğe geçişte zihninizde hani background'da devamlı bir hocayı mutlu etme hissi mi var ya? Sen neler deli misin? Çok acayip bir şey çünkü o duygu yani. Ya ben aslında çok güzel bir soru sordun. Bir de çok şey anlatabilirim bu konuda. Özetleyeyim aklımdakileri. Anlatın zaten işimiz var bizim. Benim kanalım. İlk başta ben konservatuvara girdiğimde dediğim gibi böyle hani dev bir ses falan filan değil ama rengi güzel. İşte çok şarkı söylemeyi seven bir kız çocuğuydum. Ve Gül Sabar'la başladım. Hocalarımı burada söylemek istiyorum. Konservatuvarda Gül Hoca'yla mükemmel bir Alman tekniğiyle başladık. Alman tekniği çok ittirmeyen İtalyan tekniği gibi değil. Yavaş yavaş ses kasının dikkat ederek ve onun üzerine birçok şey sabırla çalıştırılan bir teknik. Gül Hoca ile öyle başladım ve o benim çok güzel bir temel oluşturdu Gül Hoca. Yıllar sonra ben okul değiştirdim. Devlet Konservatuvarı'na geçtim. Sonra İlk okuduğunuz okul hangisiydi? Belediye Konservatuvarı. Belediye Konservatuvarı. Hatta Çemberlitaş'taki belediye. Yaş çıkacak ama herkes biliyor zaten. Belediye Konservatuvarı'ydı ve Çemberlitaş'taydı, Pierlotti'de. Sonra okul taşındı. Ben 1, 2, 3, 4 bina değiştirdim. Sonra işte konservatuvara geçince devlet konservatuvarına önce şeydeydi, Yıldız'daydı. Üniversitenin içindeydi. Pardon, üniversite değildi o zaman. Sonra aşağı indik Beşiktaş'a. Şimdi olduğu yerde devam ediyor okul. Ama ben bir de Kadıköy'den geçtim. Çünkü belediye konservatuvarı Kadıköy'e taşındı. Ha evet. Haldun Taner'in oradaki Evet diyorsunuz. tam işte vapurların iskelenin tam karşısındaki Müthiş pembe konumda, bina. inanılmaz bir yer Evet. Orada çalıştım. Sonra ben devlete geçince Yıldız'daki okula benim hocam Saadet İkesu Altan oldu. Şimdi Saadet Hanım'ın tekniği ise İtalyan tekniğiydi. Ve belki de ben ilk Saadet Hanım'la başlasaydım kırılabilirdi sesim. Çünkü çok bir kasım var benim. Ses kasım böyle çok böyle her şeye yüklenecek bir ses kası değil aslında başta. Sonra Gül Hoca'dan sonra İtalyan tekniğine geçtik ve bana demişti. Dedi ki Gül Hoca o kadar olağanüstü bir sana temel oluşturmuş ki şimdi tam zamanı sesini açmak dedi ve ben hatırlıyorum ilk dersler böyle ne yapacağız şimdi Saadet Hanım'la falan derken böyle bir 6 ay sonra odada kendi sesimde duramıyordum. Tizler, evet, notalarım böyle deli gibi çoğaldı. Yukarıya koloratürler çoğaldı. Ve Kaç yaşlarındaydınız sesim büyüdü. o sırada? 20 ile 22 yaş arası. 20-22 yaş arası. Ve bir fark ettim ki yani bu benim için çok büyük bir şans. Zaten iyi hocaya rastlamak çok büyük şans. Çok şanslıyım Kesinlikle. yani hayatta ben o yüzden. Sonra tabii onun üstüne pop mop bir şeyler yapayım, kendi şarkılarımı söyleyeyim dediğim dönemde şöyle bir şey oldu. Beni jingle'a çağırmışlardı. Sonra jingle yapacağım şimdi evet. Ama klasik teknikle onun bir araya gelme ihtimali çok zor. Böyle
Kötü oluyor, olmuyor biliyorum. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Geldim bana, benim bir daha onu kullanmadılar zaten. Dedim ki bu böyle olmayacak. Bana dediler ki bir tane ürün var Syntox diye. Evet. Ürün de aklınızda yani. Tabii hepsi aklımda. Bunun dediler işte da da rap rap diye bir melodisi var. Ben girdim şöyle söyledim. Syntox falan yaptım. Peki kızım falan deyip attılar beni. Kimse kullanmadı. Sonra dedim ki eve geldim. Bu şan tekniği böyle kafa sesleriyle olmayacak. Bunu biraz benim aşağı indirmem falan derken o sıralar bir grupla söylemeye başlamıştım. Kendi grubumuz. İşte Chaka Khan söylüyorum, Whitney Houston söylüyorum, cover şarkılar söylüyorum falan derken tabii oralarda da ona ihtiyacım vardı. Asla opera tekniğinin burada olmayacağını anladım. Ama nasıl bir şeyle gidiyor? Çok özür dilerim bölüyorum ama tam böyle ben hani o ara şeylere yakalamak istiyorum. Şimdi opera eğitimi alıyorsunuz, Whitney Houston söylüyorsunuz. Evet. Bu başlı başına bir şey değil mi? Kaos değil mi? Yani çünkü evet. hani opera çünkü kendine bağımlı ister hep. Hani bizde devam et. Operacı olacaksan burada devam et. Böyle siz ama zihninizde başka bir yerlere giden bir... Ya aslında okulda öğrenciyken ben çok istedim hayat içinde operada kalmayı. Hatta gözümde hep dünyaya açılmaktı. İşte giderim. Leyla Gencer müthiş bir örnektir ya her opera öğrencisi için. Falan derken ama hem ekonomik nedenlerle hem o ilişkileri bulmak, o deliliği yapıp gitmek, ailenin çok büyük teşviki gerekiyor falan derken ben kendi sesimi de bulmaya yönelik işte öbür tarafta bir orkestra var gidiyorum kendi cover şarkı bir şeyler yapıyoruz falan. Aklımı da çeldi öbür taraf. Sonra dedim ki ben burada biraz daha özgür olabilirim. Çünkü gerçekten klasik müzik bir şeyin içinde bir kalıbın içinde olup onun içinde yorumlamaktır. Öbür dünya ise yani öbür dünya yani sky is the limit diye bir laf var ya gerçekten istediğin insan olabilirsin, istediğin gibi yorumlayabilirsin. Ben aslında bir tür özgürlüğü seçtim. Daha farklı yorumlar yapabileceğim, kendi sesimi oluşturabileceğim bir evrene geçmek istedim. O yüzden de opera ikinci şeyde kaldı, yerde kaldı. Sonra da zaten okuldan sonra da alıp başını gitti buralara kadar. Hocalarınız peki ne düşündüler o sırada? Gül hocam, Saadettin Kesus Altan rahmetli, şu an ruhu şad olsun. Gül hocamsa ben sonra bütün bu albümleri yaparken falan da hala gidip onunla dersler, pratisler yapıyorum. Tabii. Çok uzun zamandır görüşmedik ama bir yere kadar da bunu mutlaka yapmak istedim. Çünkü o iki dediğin işte şizofreniyi gırtlağın çok iyi alışıp o iki yerde şimdi işte göğse atarken ama tekrar kafa sesine geçtim. Mesela işte aşkta onu yapabildim. O tip şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Şeyde de biraz önce şeyde de yaptım. İlk parçada. İlk Tanrı parçada da olsa onda da yaptım. Bahçede de yaptım. Bahçede'nin kendime benzeti yapıp oradan sonra tekrar göğse atıp açmak falan. O oyunları yapmayı seviyorum. Bana büyük bir alan sağlıyor tabii bu bilgi. Bu size bir süre sonra gerçekten benzersiz bir şeyin kapısını açmış. Yani aşk gibi bir parçanın çıkmasının sebebi bu aslında. Doğru söylüyorsun. Eğer Kesinlikle. sadece bir tarafta kalsaydınız imkansız bence aşk diye bir şey çıkmazdı. Doğru söylüyorsun. Bir de şarkıcının aslında mesela çok iyi örnekleri var. Şarkıcının kendi sahip olduğu yetenek ne kadar genişse şarkıları söyleme aralıkları da o kadar büyüyor. Sesin ne kadarsan o kadar şarkı söylüyorsun haliyle. Bu şey demek değil. Katiyen yanlış anlaşılma. İyi ya da kötü diye söylemiyorum. Sadece bir saptamada buluyorum. Mesela Sade benim için olağanüstü bir şarkıcıdır. Ama 2 oktav sesi vardır. Ama o 2 oktavın içinde öyle bir şey söyler ki bizi duvara çakar. Doğru. Konu duygudan değil de şu an biz hani tekniği konuşuyorsak söylüyorum. Tabii ki duygu bambaşka bir şey. Yani 3 nota sesin vardır ama öyle bir laf edersin, Evet, öyle bir evet. şekilde söylersin ki ağlatır adamı. Kesinlikle. Siz jingle'dan bahsediyorsunuz. Sizin bir sürü reklam müziği okumalarınız var. Yani Yıllarca söyledim. ki Doğru. onlar hani o ilk jingle'da opera gibi okuyan insandan o kadar yumuşak söyleyen bir insana doğru evrim. Yani çünkü hani sizin sesinizi duyup
Sertab Erener dememek imkansız. Böyle bir kimya. Ben hep sorunların içinde ne var biliyor musunuz? Yani bu kadar özel bir ses. Yani siz kendi sesinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü sizi dinleyen hiç kimsenin, ben şunu düşünmüyorum ki, yani sıradan bir ses. Bunu diyebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor ses tonunuz. Bu nasıl bir özellikti? Siz ne hissediyorsunuz böyle bir şeye sahip olduğunuz için? Ya buna şükran hissedebilirim. Çünkü benim üstüne alıp satın alacağım ya da koyacağım bir şey değil. Bu tamamen gerçekten doğuştan o doğanın kimyasında sahip olduğum bir şey. Onunla yaşayıp ona saygı duymak gerektiğini öğrendim. Ve sahip olduğum şeyler için şükran borçluyum hayata, her şeye, bütün varoluşa. Onun ötesinde de gerçekten iyi bakmak, Evet, nasıl ona bakıyorsunuz? sahip çıkmak. Ben çok merak ediyorum. Sizin kendi formülleriniz var mı sesinize bakmakla alakalı? Ya biraz bir yaşam şekli bu tabii. Ben genelde sadece sesim için diye düşünmüyorum. Bedenim için, sağlığım için. İleriye dönük işte hayatta bu yaşta kalmıyorsun hep. İşte 70'leri, 80'leri, 90'ları gördüğünde inşallah eğilmeden, bükülmeden sağlıklı nefes alıp vermeyi bilen hala, sağlam hala yürüyebilen biri bir yaşlı olmak için aslında. Ne içiyorsunuz, ne yiyorsunuz? Oralarda çok dolu saatlerce konuşurum da. Öyle mi? Tabii ya ben bu konularda biraz fazla Takıntılı mı yoksa? çok takıntılıyım. Ha, takıntılı. Çünkü işte kalın bağırsağım yok. Kalın bağırsaksız yaşıyorum. Uzun yıllar çok çocukken bir hastalık geçirdim. Çok uzun yıllar onunla boğuştum falan derken tabii bu ben şey diyorum, askerliğini yapmak gibi diyorum. Sağlığını kaybeden insanlar, buradan bizi seyredenler bilirler onun ne kadar değerli olduğunu. Kaybetmeyenler çok anlamıyorlar. Hiç kaybetmezsinler inşallah ama sağlığın ne demek olduğunu ya da yaşlılıkta bu bedenle yaşıyorsun. Sahip olduğun tek şey bu. Doğru. Diğer parayla pulla aldığın her şey gelip geçici. O yüzden bir tek bununla kalıyorsun. Buna iyi bakmanın çok önemli olduğunu birazcık bunu kaybeden, sağlığını kaybeden insanlar daha iyi bilirler. O yüzden de ben çok duyarlıyım diyeyim. İşte o yüzden yediğime içtiğime çok dikkat ediyorum. Her spor yapıyorum her zaman. Oh, süper. İşte içki kullanmam çok sevmediğim için, yoksa içkiye karşı falan olduğumdan değil. Ama içkinin sese zararlarını biliyorum. Sigara asla hiç hayatımda kullanmadım. Sigaralı ortamda bulunuyor musunuz? Hayatta bulunmuyorum. Yani sigara düşmanıyım. İşte ben söylüyorum arkadaşlara. Komple sigara Değil mi? düşmanıyım. Süpersiniz, harika. Kesinlikle harika. Ve yani mümkün olduğunca sesin, kasın taze ve iyi kalabilmesi için gereken işte teknik neyse onları çok iyi koruyorum. Uyku çok önemli burada. İyi beslenme falan, bütün bunlar Bir sürü şey. bir sürü şey tabii. Bedene iyi bakmakla özetlenecek bir şey Kesinlikle aslında. öyle. Yani nasıl bisepsini, trisepsini, quadricepslerini çalıştırıyorsan bu da bir kas sonuçta. Ses teli dediğimiz şey aslında bir kas. Doğru. O kas şöyle geliyor. Burada bir doku var. Biz abi o kadar mucizevi bir şey ki sen iyi bilirsin. Bu böyle kendiyle çarpıştığında aslında kas derken o kas dediğin milyonlarca incecik ses liflerinden oluşan bir şey. Onlar böyle salınmaya başlıyorlar. Onun çok Acayip, detaylı, kesinlikle. olağanüstü, yani kelebek gibi açılıp kapanıyor. Şimdi o kadar mucizevi bir şey ki yani şu an konuşurken de oluyor, şarkı söylerken de oluyor. Sonra ona bir duygu katıyorsun, insanlar etkileniyor. Müzik zaten Kesinlikle. Yani Ben hayatta- müziğin hep şey olduğunu düşünüyorum. Yani her insan yaptığı müzikte kendi DNA'sını koyuyor ortaya. doğru. Yani çünkü zaten buna sahipseniz Bundan başka iyi bir enstrüman ben tanımıyorum. Herkes, bütün müzisyen arkadaşlarım da bunu kabul eder. Yani enstrüman çalan da evet, aynı şeyi enstrüman söyler. için de aynı şey geçerli. Kendi DNA'nızı koyduğunuz bir şey. Evet, elini kolunu nasıl, key'ini nereye koyduğun çok önemli. Doğru, Çizgisi doğru, bu işin. doğru. Çok haklısınız, çok haklısınız. Bir küçük, Haklısın de. ben de farkında değilim ki. Çok takladım, öyle geliyor. Aileyle ilgili soracaktım. Nasıl destekleri oldu size veya oldu mu? Oldu. Yani ya aslında şöyle oldu. Çok enteresan. Benim abim onun da sesi ve şeyi çok güzel. İyi müzik kulağı var. Benim baba tarafım çok. Rahmetli babamın bütün işte halalarım, amcam falan hepsi sesleri mükemmeldir. Ve bütün çocuklarına da o ses geçmiştir.
Ben de o mirası aldım aslında, devam ettiriyorum. Ama kimse benim gibi bir kişi daha yok ki profesyonel şarkıcı oldu ya da müzisyen oldu. Ama ben onu hatırlıyorum çocukken. Bizim aile bir araya geldiğinde herkes şarkı söylerdi. Yani, ne kadar güzel. Biz Enstrüman çalan var mıydı? Var. Babam ud çalardı. Siz çalıyor musunuz? Ben piyano çalıyorum konservatuardan itibaren. Hiç çalıp söylediğiniz bir performansınız yok ama. Ya şöyle yok. Ben bir klibim var. Onu da aslında yapmıştım. Hatırlıyor muyum acaba? Şu bir an Şarkının adını da unuttum. Bundan birkaç söyleyeceğim. O kadar çok şarkı var ki. Söyleyeceğim, hatırlayacağım. Bak burada. mutlaka bir yerde Tabii, çıkar tabii. çünkü. Kime Haklıysa adlı şarkıda klipte de piyano Çalıp çalmıştım, çalıp söylüyordum. Ama şurada tembelliğimi de söyleyeyim hani her şeyi söylerken. Enstrümanda bir tembelliğim var ve oturup aslında birazcık bakıp çalışmama bakacak bir şey. Çünkü önümüzdeki yıllarda onu da yapmak istiyorum. Konserlerde hem piyano çalayım hem söyleyeyim çok istiyorum. Onu da yaparsanız herhalde bütün sahne aktivitelerinin hepsi bitmiş olacak. Evet, ya Çünkü yapacağım. bu son O yaptığınız aklımda benim. müzikal inanılmaz bir şey yani. Gelip seyrettin mi? Gelip izlemedim ama videolarını gördüm. O sahne performansları, ışık. Gel davet edeyim eşinle gel. Zevkle gelirim tabii Vallahi, ki. Gelmek tamam, çok isterim. Yani tamam. bu kadar hani sürekli ben sizi hep zaten yeni bir şey yapan insan olarak görüyorum. Yani her dönemde farklı şeyler deniyorsunuz. Yani operayla başlayıp pop'a, daha sonra rock'a, sonra sanat müziği bir albüm var. Şu an bir müzikal deniyorsunuz. Yani aslında çok renginiz var ve bunların hepsini de ben şöyle düşünüyorum. İnsanın kafasında çok şey var da bunları aktiviteye geçirmek hep iştir. Evet. Her bir şeyi bir şekilde mutlaka başlayıp sonuçlandırma Doğru. yönünde ilerliyorsunuz. Ya evet bu bir felsefi bir şey aslında. Yani yenilikte hayat var, canlılık var. Yani birçok şeyi tekrar ettiğin şey ölü aslında. Bunu söyleyen Krishnamurti diye çok akıllı bir filozof. Tekrarlanmış şey ölü şeydir diyor, ölüdür diyor. Yenide hayat var. Bir de bende tabii karakter meselesi bu. Ben yeniyi hep takip etmeyi tercih ediyorum. Bu beni canlı tutuyor, bu beni hayatta tutuyor, bu benim ya da mesela yapmadığım bir şeydeki heyecan beni canlı tutuyor. Orada ben zorlanırsam hoşuma gidiyor hayat. O zaman akıp geçiyor içimden. Yoksa ezberlediğim bir şeyleri birkaç defa yapınca sıkılıyorum çünkü. Biraz da tabii dediğim gibi karakter işi yani. Tabii ki. Şimdi bakayım neler. Ben şimdi bir plan yaptım ama Tamam. buradan başlamadım. Tabii sen Tamamen akışlı gittim. İstediğin Farkında gibi yap. olmadan onların arasından bir sürü şey de sordum Tamam. size. Farklı türde şarkı söylerken kaygılarınız oldu mu? oldu. Hatta Fahir Atakoğlu'nun bir albümü vardır. Sonra ben onu alıp o albümdeki söylediğim Sertab gibi albümün başında la 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 var ya. Ben onun kaydını Fahir'in bir şarkısının başında ilk bunu bulmuştum ve o gün o kadar çok denedim ki yapmak istediğim şeyi biraz kaçırdım dozunu. Ve çok enteresan bu kadar hani biliyorum falan dediğim halde sesimde nodül çıktı. Aa. Evet. Sonra gittim hocaya çünkü çok hiç tanımadık bir şey başladı. Böyle kasın üzerinde fıs diye bir ses. Dedik Sertab sen ne yaptın? Dedim ki ya valla 5-6 saat bir şey denedim sesimde. Biraz da force ettim falan. Dedi ki valla güzel nur topu gibi güzel bir nodülüm olmuş. Bir ay susturdu beni. Delirdim ama sustum Ama diye. çok zor ya. Böyle korkunç bir şey. Ama sonra şimdi mesela artık biliyor kasım ve onu söylediğimde bir sorun olmuyor. Aa. Çünkü arayışlarda Nasıl risk yani? alırken yanlış bir şey yaptığında kas onun şeyini bilmiyor, karşılığını bilmiyor. Evet, anlıyorum. Bir refleksi yok. Refleksi yok. Demin sen dedin ya vur yüreğimin başında ne yapıyorsun? Ben onu tanıştırıyorum önce. Müthiş. Bu resmen aslında harika bir formül veriyorsun. Evet, yani sonra çünkü o onu alıştığı bir şeyi bir kere daha ona hatırlatınca o direkt kendini oraya zaten alıyor. Kas neyse o. Doğrusunu biliyor zaten. Çünkü zaten hücreler kaydediyor. Birçok şey kayıtlı bedenimizde. Sadece anımsatman lazım, hatırlatman lazım. Çok acayip. Biraz önceki müthiş bir formüldü ya. Yani tamamen kendi Ama çok kafamdan güzel. uydurduğum Yo şeyler hayır. o. Şimdi Fatih Erkoç'la da ben röportaj yaptım. Dedi ki bana ya çok uzun süre sanat müziği söylemeyip
bir sanat müziğine konsere çıkmak için hazırlanırken mahvoluyorum dedi. Evet. Çünkü onu hatırlatana kadar kendime dedi Doğru. günlerce stüdyoda kendi başıma ve sonra anca döndürebiliyorum dedi. Yani hakikaten söylüyorsun. ilginç yani. Şimdi mesela Türk sanat müziği benim için biraz daha şu an hemen geçiş yapabileceğim bir şey diyelim. Ama geçiş yapmak için özellikle oturdular benden mesela senfoniyle gel şu aryayı söyle dediklerinde benim mesela dediği gibi Fatih'in bir 2-3 ay kapanmam lazım. Şimdi sadece kafa sesiyle söylemediğim için oradaki o yukarıdaki belki koloratür notlar eminim clear değildir, temiz değildir ama onları temizleyebilirim. Onlar orada duruyor. Sadece kasa hatırlatmak lazım. Ya şey gibi Çok aslında. acayip bir şey bu Enstrümanı çalmadığında elin kapanır dersin ya. Aynen. Ya da piyanoyu birkaç gün Sesle de çalmayacak. benzer. Aynen. Wow, çok güzel ya. Harika, sizle sohbet etmek çok güzel ya. Ben çünkü hani sizi sadece şarkı söyleyen bir insan olarak ben değil herkes bu şekilde tanıyor ama işin ses kısmı ile ilgili belki öğrencileriniz, daha önce çalıştığınız kişiler haberi vardır. Ve bu vasıtayla herkesin bu yönünüzü bilmesi çok güzel. Önce ben zevk alacağım. Ay, ne Çünkü ben güzel. çok keyif alıyorum sizinle sohbet etmekten. Çok teşekkür Muhtemelen dinleyenler de bundan çok keyif İnşallah. alacaklardır. Sahnede en zorlandığınız an hayatınızda şöyle bir düşünün. Birçok vardır herkesin ama sizin böyle Allah'ım şu an bitse de. Gitsem Yani şu an bitse. çok yakın zamanda yaşadım aslında. Yani kendi acılarım, bedensel acılarımı genç kızlığımda ve genç yani orta işte böyle albümlerimi yapıp da ilk albümü çıkardığım zaman da kolitim çok azgındı. İşte her sancı arasında bir şey olurdu ama o sırada konserdeydim gibi öyle işte ne bileyim tuvalete çok yetişmeye çalıştığım anlarım oldu ama onlar beden acılarını bir şekilde tolere edebiliyorsun ama çok yakında yaşadığım şey çok dramatikti benim için. Babam uzun zamandır hastaydı ve hastanedeydi. Bir şekilde artık bir beklentiye geliyorsunuz. Terminal denilen bir yerdeydi babam ve aylarca hastanedeydik. Normal hayatta devam ediyordu. Bir konsere gittim. Konsere çıkmama 20 dakika önce telefon geldi. Babamın vefatı geldi. Adana'daydım ve İstanbul'a dönme ihtimalim de yoktu. Çünkü zaten uçak da yoktu. Şunu yaptım. Odada tabii insan çok dağılıyor ama dedim ki yani babam benim müzisyendi. Benim bütün genetiğimde şu an benim oluşuma neden olan şey onda olan şeydi. Ve ona müzikle yolcu edeyim. Benim ismimi de babam bir Türk sanat müziği eserinden koymuş, almış. Ey Şuhi Sertap, ey Dürrina yap, raks etmekten oldun mu bitap diye bir şarkı. Ben benim Türk sanat müziği albümümde de söyledim onu. Oturdum, onu söyledim ona. Sonra dedim ki, herkes soruyordu iptal edelim. Dedim ki etmeyelim ya. Çıkayım söyleyeyim şarkılarımı. Babama söyleyeyim bütün gece. Ama tabii çok burada bir yumruğuyla söyledim. Zor oldu ama o müthiş bir deneyimdi bence. Müzik hem iyileştirici bir özelliği var hem de ruh şad olsun. Ona her şekilde bence daha iyileştirici bir şeydi. Onu yaptım ama çok zordu. Çok zor. Bu şifa kısmı sizde acayip var yalnız. Ses renginiz tam bir şifa. Öyle mi? Öyle. Sadece benim düşüncem değildir herhalde bu yani. Çünkü o güzel kadar ya. yumuşacık bir renginiz var ki yani inanılmaz bir şey bu. Hakikaten Tanrı'ya dinlendirici. şükürler olsun. Çok Kesinlikle teşekkür çok ederim. acayip. Erevizyon. Tabii olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ama ben Erevizyon'u şöyle soracağım. Erevizyon'un sizin şarkıcınıza ne kattı? Çünkü o inanılmaz Türkiye tarihinin en büyük başarısı bence müzikal anlamda. Çünkü Erevizyon çünkü bizim için olacak iş değil bir şey ve siz böyle bir tecrübeyi yaşıyorsunuz. O sırada sahnedesiniz, günler geçiyor, zaman geçiyor ve onu yaşayan kişisiniz. Bu sizin şarkıcınızı nasıl değiştirdi veya sanata bakışınızı? En önemlisi kendime güvenim konusunda beni çok doldurdu haliyle. Yani ceplerim taştı diyeyim. Çünkü bir hayal kurmuştum ve o hayale karşı çok çalıştım. Ve yanımda da mükemmel bir ekip vardı. Herkes benim kadar inandı. O şart çünkü tek başına belki bir hayali başlatıyorsun kurmaya ama yanında sağında sonunda o insanlar seninle birlikte yürümezlerse iş çok zor. Mümkün değil hatta.
O yüzden her şekilde çok çalıştık ama hayal ettiğim bir şeyi en iyi şekilde yapıp onu bir başarıya çevirmiş olmanın getirdiği müthiş bir huzur vardı. Ve kendime güvenim tabii ki çok çok önemliydi benim için. Dedim ki yaptın Sertab, helal olsun sana. Böyle kendinize kendi oturup kendime. helal be falan. Ya bu şeyden değil, böbürlenip de vay be ben neyim değil de daha çok hedeflediğim bir şeyi, hedef koyduğum bir şeyi yapabilmiş olmanın aslında gururu. Şöyle bir kendime. hedef koyarak gittiniz o zaman. Tabii, tabii. Tamamen hani bunu yaparak geleceğim. Birinci olacağım geleceğim. Ben yani. birinci olacağım diye gittim. İşte kesin. bu ya. Net. Müthiş bir şey bu ya. Yani çünkü insan bence her giden birinci olmak için gider. Yani niye ki ikinci olmak istiyor? Niye canım? Bence işte birinci olmak için gitmeyen de vardır. Öyle ya. mi diyorsun? Tabii. 40 kişi 40 tane ülke yok mu? Hepsi birinci olacağım diye bence gitmiyordur. Bilmem, ne bileyim, ben bir şey yapıyorsam en iyisiyim ya, bir gideyim birinci olayım diye yapıyorum ya. Bende o var. Ya yoksa niye yapayım Aa, yani? çok iyi. Sonra bir de tabii İngilizce söylemek benim için tamam. İşte sözünü ettiğim ilk müziğe başladığım zamanlar İngilizce şarkılar söyledim ama onlar o kulüplerde, o mekanlarda kaldı ve kimse de beni orada o kadar deli gibi milyonlarca insanın sınayacağı bir şeyde değildim. Ama bu öyle bir sahne ki bütün dünya seyrediyor seni neredeyse ve İngilizce söylüyorsun ve bu senin ana dilin değil. Ama hedefim global olabilmek ve herkesin anladığı bir şeyi lafım ediyorsam o zaman herkes anlasın sözlerimi çünkü öyle bir şey bu. O yüzden de İngilizceyi hedef aldım. İngilizce deyince tabii iş biraz hem teknik açıdan hem fonetiği açısından hem alışkanlıkları açısından bambaşka bir kapı. Oralarda çok tabii gerildiğim günler oldu yani feci günlerim vardı. Hatta işte yarışmadan bir gün önce bize böyle TRT bir koridor vardı otelde. Sadece bize ayrılmış. O koridorda herkesin kapısı açıktı. Herkes böyle giriyor, çıkıyor, muhabbetler yapılıyor. Ben böyle çıktım. Son yani yarışmadan bir gün önceki genel prova bitti. Geldik koridorda böyle dururken ben ay bana bir şey oluyor dedim ve bayıldım. Belki de o kadar gerginiz ki. İnanmıyorum. Yani bütün herkes gergin çünkü. Ve ben İsmail Koç'a yani normalde aramam, hasta olunca ararım, bir şey olunca ararım. İsmail Ergin 5 posta alıyorum ve arayıp ağlıyorum. Ay, İsmail burada yoksun işte, nasıl niye yoksun, niye gelemedi ben? Ne Ya kadar İsmail derin ne ya. yaptı etti, geldi ya, uçtu yani. Onun gerçekten hiç unutmam yani, müthiş bir kıyaktı. İnanılmaz. Geldi, dedi ki yani bir şey yok, tamamen gerginlik bu. Şeyi hatırlıyorum hani en son artık Turkey dediler ve biz o perdenin arasından sahneye çıkacağız yani. Çok acayip bir Dedim şey. ki Sertab oldu olan artık yürü git, ne yapacaksan yap. Dedim kendime ya bunu yıllardır yapıyorsun, abartma. Bir kere abartma yani. Abartma. Çık performansı yap. Çıktık yaptık. Valla ne bileyim yani tabii şans, şarkının güzelliği, koreografi birçok şey bir araya geldi. Bence hedef koymanız çok daha önemli. Evet, bir de şunu yapıyordum, biraz cadılık biraz belki ama o zamanlar Qigong yapıyordum. Çok ağır Qigong çalışıyordum. Qigong nedir? Qigong bir Çin içsel çalışması. Aslında hem bedensel hem içsel bir çalışma bu. Bir tanesi bedene girersen Hotien diyorlar. Hotien Aa, bayağı derin bir şey. ben 5 dakikada anlatılacak şey değil değil, galiba. alakası Tamam, o bir yok. ruhsal bir Hotien- şey yani. Bir hazırlık gibi herhalde. Evet, Hotien çalışmak beden çalışması demek aslında Çince. Beden çalışmasında işte bunun içine Tai Chi giriyor, Kung Fu giriyor, o giriyor buraya bir yığın hani bizim Çalışma biçimi. onlar giriyor. Tamam. Bir tarafı da Shantien dedikleri diğer bir çalışma. O da oturup işte meditasyon yapıyorsun. 8 saat nefes çalışıyorsun falan. Ben onları yapıyordum o dönem. İnanmıyorum. Ve çok kitap ve çok şey yaptım yani. Hani hala gün içinde meditasyon yapmanın kendi duruşunda durmadan kendine ayna tutup farkındalığınla yaşamayı becerebilmek de bir süreç. Hani unuttuğum anlar var ama hep kendimde olup Sertab bunu yapar. Kendime hep dışarıdan bir gözle bakıyorum. Elimi, kolumu, sesimi, sağımı, solumu ne yapıyorum, insanlara nasıl davranıyorum. Bu ciddi bir farkındalık Evet, gerek. çok acayip. Yani o farkındalık çok değerli bir şey. Neyse. Orada işinize yaradı mı? Her yerde yarıyor. Şu an bile yarıyor. Ay ne güzel ya. Çok değişik bir şey. Şey, Bence kanalınızda bunu anlatın.
Onlara gireceğim. Bence girin. O taraflara gireceğim. Meditasyon tarafına, beden tarafına. Bence girin. İşte meditasyon, qigong, spor tarafına, beslenme tarafına gireceğim YouTube'da. Zaten harika bir şarkıcılık hikayesi anlatıyorsunuz. Yani o da bunun bir parçası oldu. Evet, minik minik de yazıyordum. Bir ara verdim ama kitap falan da. Evet, hayallerim vardı. Abi, çok şey var yapmak istediğim. Hedef çok sizde. Çok. Şahane bir şey bu. Şeydi, dedi bir practice, çalışma var. O da şu. Aslında hayal etmek nedir? Mesela sen bir şey hayal ettin. Ne yapıyorsun başta? Yani Hayal edince mi? bir şey yapabilmek için önce hayal etmiyor musun? Tabii ki. Önce mesela bu sandalye yapması için de marangozun önce sandalyenin nasıl olacağını kafasında hayal etmesi lazım değil mi? Sağını, solunu, şuradaki kıvrımlarını, ayaklarını, çizgisini. Her hayal ettiğin şeyin bir manifest edilme hali var. Yani fizikselle dönüşme hali var. Şimdi hayal ettiğin şeyin fiziksele dönüşmesi için senin içinde bir hal gerekiyor. O da ne biliyor musun? %100 inanç hali. Yani %1 bile değil, 0,00001 şüphe bile olsa onun gerçekleşmesi mümkün değil. Bir şeye gerçekten tam olarak inanmanın da bazı şeyleri var, çalışmaları var. Bazısı uykudan önce, bazısı uyanınca. Detaylar vallahi Çok var. acayip. Bir soru sordum Ben başka bir yere gidiyoruz. delirdi diye bakıyor olabilirler mi? Yok hayır ama yani hiç bilmediğimiz konularla ilgileniyorsunuz. Evet. Ben bilmiyorum mesela böyle bir şey. Ben yıllar... Ya inanmak vardır aramızda deriz yani tabii ki inanacağız falan da o kadar. Ya orada kalır yani. 15 yıl. Bunun şöyle bir şey oluyor. Mesela deneyin aslında hayatınızın ne kadar çok değişeceğini göreceksiniz. Bir de şöyle bir şey. İnsan lineer zaman dedikleri yani dikey değil de yatay diye algılıyor zamanı. Zaman bizim için yataydır ya. Öyle mi? Böyle akar. Yataydır. Akan bir şeydir. Akan bir şeydir. Şimdi meditasyon ya da o felsefeye gittiğinde zaman dikeydir. Zaman dikey olduğunda ne olur? Sadece an vardır. Gelecek, geçmiş yoktur. Dikeyde şimdi yani hep onlar derler ya şimdi de kalın. Bir, Matrix falan bütün bunlar bir ya. Şimdi onu zaman diyorsun ki benim 3 yıl önce aklıma gelmişti de şimdi oldu. Hayır öyle değil. Zamanı devreden çıkar. Aslında her şey şimdi oluyor. Ama ne kadar inandığın ve onu ne kadar çok istediğinle doğru orantılı. Ben daha önceden planladığım bir şey aslında gerçekleşme sürecine giriyor bütün gibisin. korkuların, Anlıyorum. bütün isteklerin, en kötüsü de korkuların. Bir şeyden çok korkuyorsan o da geliyor. o da geliyor. Ne düşündüğüne çok dikkat et o yüzden derler Doğu felsefesinde. Yatıyorsun atıyorum. Yattım mesela. Ben şunu yapıyordum. Bütün bunları biliyorum ya. Dedim ki bunlar işe yarayacak herhalde. Yattım mesela. Erozyona gidene kadar neredeyse her sabah Ne yaptın? sahnedeyim. Şarkıyı söylüyoruz. Koreografiyi biliyorum. Söyledik bitti ve o ödülü elime aldım ve o ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Asla miş gibi yapmıyorsunuz. O anın gerçekten olduğunu bedeninize, hücrelerinize söylüyorsunuz. İmaj yaratıyorsunuz kafanızda önce. Zaten bütün hayat öyle ses var de öyle. oluyor. Evet. İmajları oluşturarak Evet. sesi buluyorsunuz. Tam olarak o. Wow. Çok Bunu deneyin seyirciler. Bakın hayatınız değişecek. Bu kız delirmiş, kafayı yemiş falan diyor olabilirsiniz ama... Bağlantıları ben şimdi başta şey gibi geliyor, biraz hayal gibi. Çünkü hiç ilgilenmediğim konular ama sizin anlattığınızın sonucuna biraz sabredip bekleyince aslında somut bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yani Ya sadece bir aslında fantezi değil. bekliyorum dediğin şey işte zamanı bir düzlem olarak algıladığımızdan dolayı insanın zihni öyle algılıyor, öyle öğreniyor ama halbuki zaman dediğin şey şimdi. Evet, zihnimiz... Vay be bana bak. Zihnimiz açılıyor. Kitap gibi konuştum ha. Çok acayip, çok değişik. Ya Eurovision'un cevabının böyle bir şey olacağını beklememiştim. Ya. Ama çok başka bir cevap varmış. Ya, süpersiniz. Vallahi şimdi o zaman zaten şunun cevabı da o. Heyecanınızı nasıl yenersiniz sahnede? Çünkü bütün gençlerin number one problemi bu yani. Doğru. Nasıl heyecanımı yenerim? Nasıl heyecan? Çok heyecanlıyım. İlkokulda, ortaokulda sahne çıkıyor, lisede sahne çıkıyor, üniversitede çıkıyor, herhangi bir yerde. Eurovision'da sahne çıkıyor. Sonuç yok. Hep büyüyor. Nasıl mücadele ediyorsunuz bununla? Veya mücadele ediyor musunuz? Ya heyecanlanıyorsun. Yani şöyle bir şeyde heyecanlanıyorum ben.
Zaten güzel tarafı da o. Aslında o heyecanı seviyorum. Yeni. Şimdi tanıdık olmadı. Mesela müzikal. Evet. Şimdi müzikal ben kaç tane yaptım ki yapmadım. Müzikalleri gidip seyrettim. O koltukta oturmakla o sahnede olmak arasında ciddi fark var. Doğru. Bu ülkede oturup müzikal yapmış böyle zaten profesyonel ekipler yok ki. İnsanlar bir araya geldi. Herkes deneyip yanılıyor bu arada. Yani biz deniyoruz, yanılıyoruz. 3 yıldır biz bunu taş üstüne koyduk. Hep aynı şeyi söylüyorum Kaç kişilik ama bir ekiple çalışıyorsunuz bunun için? 60'a yakınız. Ya mümkün değil kolay kolay yani Değil. böyle bir şey yapmak. Evet ve yani herkes işte bu hayali ve bu hedefi kitlendiği için böyle bir yolculuğumuz var diyelim. Ama ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün tanıdık olmayan yani nasıl bir şey biliyor musun? O şarkı sonraki şarkıdan ne gelecek, onu ne ekleyeceğiz, kıyafetler değişiyor, oradan ışık, acaba ışık olacak mı? O kadar çok bilinmez var ki işin Evet. içinde. Bildiğim belki yıllardır, 25 yıldır söylediğim her şarkı yepyeni. Of. Ve hiçbir şey tanıdık değil. İşte orada heyecanlanıyorsun. Yani elin ayağın. Bizim ekip beni giydiren 2 kişi var. Biri asistanım Miray. Biri de bizim bütün hayatımıza yardım eden Fatma. Yani ben Miray'la Fatma'yla o seyirciler görmüyor tabii. Arada Quick Change Room'da kıyafeti değiştirirken şimdi alıştık mesela. Gelirsen yarın ya da sonraki bir hafta Zevkle. sonraki şeye göreceksin çok hani artık akıyor. Ama o kostümü giyecek çünkü onun orası takılıyor. Hiç ummadık bir şey oluyor. Düğmeyi ilikleyemiyoruz. Şarkı girmesi lazım. Benim orada olmam lazım. Işık yanacak falan. Kaç defa tekmeledim Fatma'ya. Kaç defa bağırdım falan. Yani neler oluyor arkadaşlar. Bir tane kamera koysak Bence mutlaka yapın. gerçekten valla. Yani görüntüler nasıl olur bilmem hani tekmelendiği an. Üf ne? Oraya bir tane GoPro koysak valla. Bir de şey bu. Ay Fatma gene tekme attı falan. Olsun Sertab Hanım diyor. Bir de duymuyor falan. Bir de mesela şey var. In-ear kullanıyorum. Bu çok saçma bak bunu anlatayım. Nedir? In-ear yani monitörün. Aslında yeni oldu ya bunlar. Yeni teknoloji. Ben yıllardır kullanıyorum. Çok iyi bir şey. Yani dışarıda eskiden... Alışkanlığı zor kalkan- mu? Alışkanlığı zor mu? Çünkü hep monitörü dışarıdan duymaya alışkın birinin bir anda in-ear'e geçmesi stüdyo içi şartlar gibi bir şey oluyor. Aslında ben tabii stüdyo deneyimi çok olan biri olduğum için benim için çok rahatladı. Çünkü bunların artık 6 yollu, 8 yollu kanal kulaklıkları var ve ben müziği kendimi çok az duyarım. Daha çok müzik duyan biriyimdir. Yani müziğin tamamını alırım. Kendimi almam ben. Nasıl o zaman söylüyorsunuz? Bana yeter o. Çünkü bedenimdeki vibrasyon beni daha... Yani ben onunla yürüyorum. Önemli Allah değil. Allah. Evet. Şimdi o müziğin içinde... Fantastik siz buraya geçiyorsunuz ama. Yani in-ear kulaklıkları takıp kendinizi az duyarak nasıl söylüyorsunuz? Daha iyi oluyor. Öbür türlü kendimi çok duyarsam söyleyemiyorum. Mümkün değil. Bu arada in-ear'ı anlatırken arada bir sesler girebilir. Biz otosanayideyiz de arkadaşlar. Arada bir arabaları kaldırıyorlar, koparıyorlar. Onların sesleri oluyor. Neyse. In-ear tabii o zaman müziği aldığım için kulağıma o çok büyük rahatlık sağlıyor. Neyse şimdi onun burada wireless'ları var. Şimdi bunda da var ya. Şimdi ilk temsilde şey dedik. Bilmiyoruz. Her elbiseye ben gidip değiştirdiğimde onu çıkarıp takmak lazım. Kulağıma onu yerleştirmek lazım. Ciddi bir zaman. Evet. Ve öyle stresli ki 3 kişiyiz orada. Çünkü biri Büşra sağ olsun ona gelip takan kişi, onu kulağıma ayarlayan bir şey, arkasını bilmem nesi falan. Fakat her değiştirdiğimizde volüm düğmesi dışarıda olunca farkında değiliz. Ben sahneye bir çıkıyorum ya hiç yok kapanmış ya da sonuna kadar açık. Yani ve elim gidecek vaktim yok çünkü dans ediyoruz. Ve yani elbisenin içinde Onu dokunamıyorsunuz. Nasıl söylüyorsunuz? bitti. Her türlü. Her türlü bir şekilde yapman lazım. Dışarıdakini duyuyorsun, bunu açıyorsun, bir şey yapıyorsun illa. Sonra dedim ki tamam bilmiyoruz da bunu Amerikalılar çoktan keşfetmiştir. Ya bu Madonna falan ne yapıyor ya da diğerleri. Girdim internete ne yapıyorlar biliyor musun? En içte bir tane belt var. Ona takıyorsun, bütün elbiseleri ona giyiyorsun üstüne. En arkada, en aşağıda. İnanmıyorum. Sabitledik ve bitti iş. Mesela bütün bunları Her defasında takıp bir çıkarıyorum. endüstri olsa, bütün bunları birileri benden önce yaşamış olsa, birileri diyecek ki o ekiptekiler, Sertab bunu yapalım. Şimdi kimse bilmiyor. Ama o konseri yaşamadan da bunu anlamıyorsun, tamam mı? Böyle geldik Doğru. biz. Ama işte bunlar heyecanlı. Bunlar çok güzel. İlk soruna cevap vereyim. Yani
Heyecan burada var. Ben bunları Ben yeniden heyecanınızı nasıl yaşamazsam- yenersiniz diye soruyorum. Siz Bense heyecan buraya gelsin Aksiyon hiç diyorum. durmuyor. Sürekli yükseliyor yani. Evet, evet, doğru. Nasıl yenersiniz peki? Yenmeye çalışmıyorum. Heyecanı yenmekle uğraşırsan heyecan seni yener. Heyecana kendini bırakman lazım. Heyecanın içinde mesela acı da öyle bir şey. Acıyı anca acıdan kaçmaya çalıştıkça acı büyür. Aynı Matrix'teki Agent Smith'le Neo'nun çarpışması gibi. Bir acının içine kendini bıraktığında dersen ki ya tamam ya acı o zaman ya. Oh Hadi be. dibine kadar acı ben de hissedeceğim dediğinde acı azalır biliyor musunuz? Zihnin büyüttüğü bir şey. Evet. Zaten aslında siz cevapladınız. Hiç şey yapmayın. Işık, kıyafet, ses tekniği, nefes üzerine çok sahnede neye dikkat edersiniz zaten anlatıyorsunuz. Evet. Her şey var. Şu an Sertab Ener 15-16 yaşında olsaydı ve sizden gelip ya ben şarkıcı olmak istiyorum. Bana bir fikir verir misiniz deseydi. Ona ne önerirdiniz? Ne tavsiyelerde bulunurdunuz? Gerçekten şarkı söylemeyi, müziği ne kadar sevdiğini sorardım. Hayatta bundan daha başka ikinci bir alternatifi olup olmadığını sorardım. Eğer sadece buysa, yani ölene kadar başka da hayatta hiçbir şey yapmak istemiyorum diyorsa samimiyetle. Çünkü dipten altta böyle ya olmasa şunu da yaparım diyorsan bittin. O yok. O yok. Çünkü müzik kolay bir şey değil. Müziği kolay zannediyorlar. Kolay değil. Müzik çok ciddi her iş için. İş olarak gör ya da hayat kendini ifade etme şekli olarak gördüğünde bir sanat olduğunu düşündüğünde çok ciddiye alman gerekiyor yaptığın şeyi. O yüzden de önce onu sorardım. Ne kadar istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Ne kadar aşıksın? Müziksiz yaşayabilir misin? Eğer cevabı evetse sonra oturacak çalışacak. Bence çok tekniği bilmeyen insan var, mükemmel şarkıcılar. Ama ben olsam okulunun yani neresiyse bilmiyorum ya da gider evinde de çalışabilir. Doğru. Bu şeyi mutlaka tekniği öğrenmesi gerektiğini söylerdim. Ve daha sonra da kendine bu inancı yani bu hedefler koyması lazım. İnsan başka hiçbir şekilde hayatta başarılı olamıyor. Önce hedef Önce hedef. ve o hedefe kitlenmek. Sağda solda ne olduğu hiç önemli değil. Kimin ne dediği, buradan sözler, oradan sesler gelir. Birileri seni çekmeye çalışır, zorluklar olur falan ama işte orada hedefe kitlenmek ve süreklilik, devamlılık. Orada inatla, Sevgiyle olacak bir şey. evet, inat ve sevgi. Ben ses analizleri yapıyorum kanalda. Farz edin siz kendi ses analizini yapsaydınız. Kendi analizinizi. İşte ses genişliğim şöyle, ben şöyleyim falan. Kendinizi nasıl analiz ederdiniz? Son soru bu olsun. Kendimi nasıl analiz ederdim? Yani şey olarak biliyorum, fikir olarak şu, koloratür sopranoydum. En kalın notunuz neydi? Sanırım normal Orta Doğu'nun aşağısındaki in R'lere kadar gelmiştim. Yani practice'lerde. Sonra en tepede de Orta Doğu, bir Do, sonraki Do'ya kadar da geliyordu. Hatta bir gün R verdim bile hatırlıyorum. Ama şimdi daha sonra tabii yaş aldıkça şöyle bir şey oluyor. Ses kası da olgunlaştıkça koloratür sopranoyken dramatik koloratür soprano olduğumu bana hocam söylemişti. Bu da beni çok mutlu etmişti. Ama nihayetinde gerçekten dediğim gibi sahip olduğun ne kadar nota olduğu önemli değil. Onu nasıl kullandığın daha önemli. Ben ilk başta konservatuvarda hep onun derdindeydim. İşte mükemmel mi söyledim, o oldu mu, aman temiz notalar falan. Onu çoktan geçtim. Önemli olan dediğin gibi o ses insanlara nasıl gidiyor? O ses insanlara çarptığında ne hissediyorlar? Hücrelerine ne kayıtlı? Ben o lafları ederken o kelimelerde bir hayat oluyor mu? Bir resim çizebiliyor muyum? Bir yere gidip benle bir seyahate çıkabiliyorlar mı? Ben buna bakıyorum şu an.
onur duydum sizle sohbet ettiğim için. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. Ne demek? Çok mersi. Çok teşekkür Büyük ederim. mutluluktu, sağ ol. Sağ ol, çok mersi. Müthiş ya. Son olarak çok özür dilerim. Hediyeler var. Ben her zaman unuturum. Koton benim sponsorum. Size öyle mi? hediyeler gönderdi. Ay ne kadar naziksin ama benim sana hediyem yok. Siz beni davet ettiniz konserinize. Daha ne teşekkür olacak? ederim, çok mersi. Bu da size çok sevdiğim bir kaligrafi ustası bir Açabilir arkadaşım. miyim? Tabii lütfen açın. Acımasızca açın. Acımasız en sevdiğim. O da onun size Vay. hediyesi. Çok güzel. Bu tamamen el çizimiyle sizin için yaptı. Onu Çok da güzel. getirdik Çok yani. teşekkür ediyorum. İsmi ne? Kamil Güney. Kamil Güney. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun her şey için. Ben teşekkür ederim. Müthiş. Bu kadar biter.